Bu soruyu sormam tuhaf gelmesin fakat bazı filmlerin neden çekildiğinin cevabını kafamda bir yere oturtamıyorum. Evet, yüz binlerce kurmaca film çekildi ve çekilmeye de devam edecek. Her filmin insanda karşılığı var. Ancak yine de oyuncu kadrosuna ve yapımın büyüklüğüne baktığımda esasen bir aktrist olan Halina Ray'ın hangi sahiplerle bu filmi yazıp yönettiğini anlayamadım. İlk bakışta cazip tabii. Nicole Kidman, Antonio Banderas, ilk sinema filmi Beach Rats'taki aykırı ve cesur rolüyle tanıdığımız son 7 yılın yükselen oyuncusu Harris Dickinson'ın başrollerini paylaştığı bir film Baby Girl. Kapitalizmin mabet kentlerinden New York'taki şirketini yöneten alımlı kadın Romy, hoş kocası ve 2 kızı ile mutluluk zirvelerinde dolaşmaktadır. Film, Romy'nin kocasıyla yaptığı bir seks sahnesiyle başlar. Adamın tatmin olmasından sonra hızla başka bir odaya geçerek laptopta seyrettiği pornoyla orgazm hedefine ulaşma çabasını gösterir. Sonra tahmin ettiğiniz gibi şirkette stajyerliğe başlayan, çok çekici, çok kurnaz, çok atak genç adamın tavlamasıyla onunla bir kişinin baskın olduğu ve diğerinin baskın kişiye kayıtsız şartsız teslim olduğu bir ilişkiye başlar. Bu ilişki çok risklidir doğaldır ki. Film çıkışı kadın meslektaşlara özellikle sordum görüşlerini. Konuştuklarımdan hiçbiri bu hikayeden memnun olmamıştı. Orgazm olamıyorsa bu güçte bir kadın keşke jigolo tutsaydı diyen bile oldu. Öyle ya, mesela bu gezegende çocuklarının karınlarını doyurabilmek için köleler gibi çalışan kadınların aklına bile gelmediğini düşündüğüm bu problemi hafife almak değil niyetim. Ama zengin kadının bir tür şımarıklığını anlatan hikayeyi Nicole Kidman üzerinden pazarlamayı da iyi bulmadım. Oysa orta sınıf bir kadın, öğretmen emeklisi, hayatı boyunca erkek bencilliği altında ezilmiş, güzelim Emma Thompson'ın oyunculuk dersi verdiği Nancy karakteri hayatının sonbaharında kendisine bir ödül vermek için bir jigolo tutmuştu. Filmin adı İyi Şanslar Leo Grande'ydi ve kadınla genç erkeğin bir otel odasındaki küçük serüvenleri içtenlik, mizah, zeka yüklüydü. O filmin de yönetmeni bir kadın Sophie Hyde'di. Yani şu meşhur havuz problemleri gibi kadınların tatmin problemlerini sanat disiplinleriyle anlatma biçimlerine de tecimsel kaygılar karışıyor ya, karar özellikle kadın seyircilerin.